Arkadaşlar, kanaryanızın erkek mi dişi mi olduğunu bir türlü anlayamıyor musunuz? Yanlış tahmin yüzünden bazen üretim sezonu karışıyor, bazen de insanlar dişi kuşu erkek sanıp boş yere ötmesini bekliyor. Bu videoda size kanaryada cinsiyet ayrımını nasıl yapabileceğinizi en anlaşılır şekilde anlatacağım. Ama en başta şunu söyleyeyim, tek bir belirtiye bakarak kesin karar vermeyin. Çünkü kanaryada cinsiyet ayrımı çoğu zaman birkaç işareti birlikte okuyunca netleşir. Hemen başlayalım. Birinci işaret ötüş. Genel olarak erkek kanaryalar daha güçlü, daha uzun ve daha düzenli öter. Dişiler ise kısa sesler çıkarabilir, çağrı sesi verebilir ama çoğu zaman erkek kadar güçlü bir şarkı performansı göstermez. Fakat burada önemli bir detay var. Sadece ötüşe bakıp %100 karar vermeyin. Çünkü bazı erkekler formda olmayabilir, tüyde olabilir ya da stresten susabilir. Bazı dişiler de zaman zaman kısa vokaller çıkarabilir. Yani ötüş iyi bir ipucudur ama tek başına kesin sonuç değildir. İkinci işaret davranış. Üreme dönemine giren erkek kanarya genelde daha hareketli olur, daha çok öter, daha fazla kur yapar ve dişiye karşı daha ilgili davranır. Dişi ise çoğu zaman yuva malzemesine ilgi göstermeye başlar, yuvayı kontrol eder, toplama davranışı gösterir ve yuva hazırlığına yönelir. İşte bu davranış farkı cinsiyet ayrımında çok işe yarar. Üçüncü işaret, en güçlü fiziksel kontrol kloak bölgesi. Ama burası dikkat istiyor. Bu yöntem en çok kuş üreme kondisyonundayken işe yarar. Yani her zaman aynı netlikte görünmez. Genel olarak erkekte bu bölge daha belirgin, daha çıkık ve daha uzun bir yapı gösterir. Dişide ise daha düz, daha yuvarlak ve daha yayvan bir görünüm olabilir. Ama bunu sertçe tutarak ya da kuşu strese sokarak kontrol etmeyin. Eğer tecrübeniz yoksa bu kısmı çok zorlamayın. Dördüncü işaret, dış görünüşe fazla güvenmemek. Birçok kişi kafa yapısından, duruştan ya da renk canlılığından kesin karar vermeye çalışıyor. Ama bunlar destekleyici olabilir, kesin belirti değildir. Yani sadece bana erkek gibi geldi diyerek karar vermek çoğu zaman hata çıkarır. Şimdi gelelim en önemli bölüme. Kanaryanızın erkek mi dişi mi olduğunu anlamak istiyorsanız şu sırayla ilerleyin. Önce ötüşünü gözlemleyin, sonra davranışını takip edin, üreme döneminde ise yuva ilgisi var mı, kur davranışı var mı ona bakın. Daha sonra tecrübeniz varsa kloak bölgesini dikkatli şekilde değerlendirin ve hala emin olamıyorsanız en güvenilir yöntem olarak DNA testi ya da uzman görüşüne başvurun. İşte en doğru yaklaşım bu. Yani tek işaretle karar vermek yerine birkaç belirtiyi bir araya getirmek. Asıl doğru sonuç buradan çıkar. Eğer isterseniz bir sonraki videoda da kanaryada kızışma belirtileri nasıl anlaşılır konusunu hazırlayabilirim. Sizin kuşunuzda en güçlü işaret hangisi? Ötüş mü, davranış mı yoksa yuva ilgisi mi? Yorumlara yazın. Birlikte bakalım.